8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz Doktor Yusuf Öztürk. Yusuf Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Hocam, normalde yaşa bağlı olarak yüzde ifadenin yorgun gözükmesi veya bir takım sarkmaların ortaya çıkması yaş almakla beraber zaten sürecin bir parçası. Bunun önüne geçmek, bunu çözümleyebilmek mümkün mü? Mümkün. Şu anda öncelikle şununla başlayabiliriz. Yaşa bağlı yüzde meydana gelen deformiteler, yüzümüzün aşağı sarkması, yer çekimine yenik düşerek zamanla yüzümüzdeki esasen bunun sebebi yağ petleri, cilt altındaki yağ petleri, kollajenlerin zayıflaması ve buna bağlı olarak yer çekimi etkisiyle yaşa bağlı yüzümüz aşağı doğru sarkar ve bir yorgun ifade oluşur. Bu yağ petleri yaşla beraber özellikle gözaltı, orta yüz bölgelerinde aşağı doğru sarkarak bizim bu nazolabial yani burun kenarı çizgileri dediğimiz noktalarda bu çizgilenme, sarkık görüntü ve yorgun bir ifadeye sebep olur. Tabii ki bunun önüne geçmek için birçok yöntem var. Bunda en çok bizim kullandığımız daha doğal sonuçlar almak için mezoterapiler var. İşte vitamin enjeksiyonları, kolajen destekleri, nem destekleri bu tarz mezoterapi ürünleriyle mezoterapi enjeksiyon yöntemleriyle bunların önüne geçebiliyoruz. Daha net ve daha deforme yüzlerde dolgu yöntemlerini kullanabiliyoruz. Özellikle yüzün lifting noktaları, gözaltı bölgemiz, orta yüz yani ön elmacık bölgemiz, marionetlerimiz, ağız kenarı sarkmalarımız ve prejol dediğimiz çene yanı hattı ve çene ucu bölgelerimizi destekleyerek yüzdeki bu yorgun ifadeyi ve yılların verdiği aşağı doğru gelmiş olan yüzü toparlayıp yukarı doğru kaldırabiliyoruz. Kliniğimde en fazla uyguladığım uygulamalar tüm yüz gençleştirme uygulamaları. Genellikle dediğim gibi mezoterapi ve dolgu ürünleriyle çok doğal, hastayı değiştirmeden, hastanın genel yüz yapısını bozmadan, farklı bir kişi yaratmadan doğal bir şekilde bu yorgun ifadeyi giderebiliyoruz. Hocam peki yüz kaldırma uygulamalarından ameliyatlı ya da ameliyatsız sizin yapmış olduğunuz medikal estetik işlemlerinde hangi duruma göre neyi seçiyorsunuz? Yani belirleyen nokta nedir tam olarak? Genellikle bu yaşa bağlı oluşan deformitelerde çevresel faktörler ve genetik faktörler olarak bunları ikiye ayırmak lazım. Yoğun stresli yaşam, alkol, sigara tüketimi gibi ve düzensiz beslenme, uykusuzluk gibi durumlar bunlar çevresel faktörler olarak adlandırıyoruz. Ve bu faktörler genellikle daha geç yaşlarda yüzün aşağı doğru sarkmasına yol açar. Genetik faktörlerde, şimdi yaşa bağlı hangi uygulamayı ne zaman yapmamız gerektiğini açıklıyorum. Genetik faktörlerle ortaya çıkan deformiteler bazen çok erken yaşlarda olabiliyor. Yani 20 yaşında bir kadın geldiği zaman 50 yaşında bir kadın gibi bir deformiteye sahip olabiliyor. Bu tarz durumlarda tabii yani belli bir yaştan önce ben kesinlikle ameliyat önermiyorum hastalara. Daha çok işte medikal estetik yöntemleriyle, dolgularla, mezoterapilerle bu deformiteleri aşabiliyoruz. Ama dediğim gibi genetik faktörler bazen 40-50 yaş arası grupta çok ciddi deformasyonlar yaratıyor. O tarz hastalarda biz dolgu ürünleriyle bile bazen istediğimiz sonuçlar alamayabiliyoruz. Bu zamanda hastalarımızı plastik cerrahiye yönlendirebiliyoruz. Evet. Ama genellikle benim bu konudaki görüşüm 50 yaş altında hastalarımı genellikle sadece medikal estetik yöntemleriyle daha tedavi etmeye minimal yönelik. işlemlerle. Evet. Peki hocam, dolgu demişken mesela bir dolgu uygulamasıyla burun ne kadar değiştirilebilir? Şimdi şöyle aslında burun dolgusu aslında şöyle bir algı var. Ben burun dolgusu yaptırırsam burnum büyür mü hocam? En çok karşılaştığım sorulardan kliniğimde birisi. Şöyle aslında düzgün bir burun yüz projeksiyonunda daha küçük bir efekt verir. Aslında bu çok tuhaftır ama gerçekten çok böyle büyük, gerçekten geniş, kemerli, supratip bölgesi büyük burunlar geliyor. Ama bu burunlarda bile dolgu uygulaması yaptığımız zaman hastaya aynayı veriyoruz ve inanamıyor. Yani daha düzgün bir burun, yüz projeksiyonunda daha küçük bir burun görünümü, illüzyonu yaratıyor. O yüzden burun dolgusunda bundan hastaların korkmaması lazım. Çok ciddi kemerlenmeler, çok ciddi büyüklükler olmadığı sürece aslında dolgu uygulamalarıyla neredeyse rinoplastiğe yakın sonuçlar alabiliyoruz artık. Özellikle yan profil görünümünde ameliyatla neredeyse eşdeğer sonuçlar alıyoruz ama burun dolgusunda hani ön profilde hastanın beklentilerin çok ekstrem düzeyde olmaması gerekiyor. Peki hocam riskli bir işlem midir? Aynı günde işlem bitiyor mu? Herhangi bir komplikasyon durumu var mı? Bunlardan Şöyle, da bahsedelim. Yüzümüzün büyük belli arterleri var, işte fasyal arterler vesaire. Bunun en geniş yaptığı dallanmalar, angular arter dediğimiz şey superior labial arter gibi ciddi arterler burun
dan geçiyor. Özellikle burnun yan köşelerinden ve burun ucunda çok ciddi riskli arterler var. Dolgu uygulamasında bizim en çok korktuğumuz komplikasyonlar damar içine dolgunun enjekte edilip orada bir nekroz yani doku hasarı yaratmak. Burun bu konuda çok hassas bir bölge. O yüzden mutlaka enjeksiyon sırasında uzman bir hekimin, işin ehli bir hekimin çok ciddi klinik ortamında dikkatli bir şekilde uygulamaların yapılması lazım. En ciddi komplikasyonların göründüğü bölge genellikle burun bölgesidir. O yüzden çok dikkatli yapılması gerekiyor ama artık tabii ki bu ihtimaller çok düşük düzeylerde. İşte kanüller yardımıyla yani iğne olmayan kanüller yardımıyla vesaire yaptığımızda bu komplikasyonları çok azaltıp neredeyse sıfıra kadar indirebiliyoruz. Yani tecrübesinin fazla, bu alanda tecrübesi fazla olan bir hekime yaptırmak Kesinlikle. gerekiyor. Doğru değil mi Burun hocam? dolgusu yani Seçici olmak binlerce kez gerekiyor. burun dolgusu yaptık ama hala her burun dolgusunda ilk günkü gibi aynı titizlikle yapıyoruz. Gerçekten hassas bir bölge, çok dikkatli uygulamalar yapılmalı. Kesinlikle doktor dışında bu işlemin yapılmaması lazım. Çok Tabii büyük ki. sonuçlar doğurabilir. Hocam şimdi komplikasyon demişken özellikle sosyal medyada veya gazete haberlerinde bu işte gözaltı dolgusu sonrası işte şişmeler, morarmalar, şekil bozuklukları gibi haberler de çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Aslında gözaltı dolgusu şöyle bir şey. Gözaltı dolgusu yapılacak hastayı çok iyi seçmek lazım. Dolgu dediğimiz şeyin içeriği bir hyaluronik asit, çapraz bağlı hyaluronik asit. Hyaluronik asit dediğimiz şeyin çalışma mekanizması şudur aslında. Biz doku altına bunu enjekte ettiğimiz zaman orada su toplayarak o bölgeye yayılacaktır hyaluronik asit dediğimiz dolgu maddesi. Şimdi gözaltı torbası çok olan hastalarda gözaltı ışık dolgusu mesela tercih etmemek lazım. Çünkü zaten gözaltı torbası dediğimiz yer nemli ve su toplamış bir bölge. Şimdi biz o bölgeye hyaluronik asit enjeksiyonu yaparsak dolgunun kendi orada yaratacağı hacim ve dediğimiz gibi oradaki o dolgu maddesinin su tutması torbayı daha da büyütecek, daha kötü bir görünüme sahip olacaktır. Ve gözaltı bölgesi çok ince bir deri olduğu için bunun ödeme karşı olan elastikiyeti, ödeme verebileceği tepki belli bir noktaya kadar sınırlı olacağı için çok o gördüğümüz medyaya yansıyan görüntüler genellikle yanlış hasta seçiminde oluyor. Doğru hastayı seçip doğru enjeksiyonu yaparsak gözaltı ışık dolgularında herhangi bir sorun yaşamayız. Burada dediğim gibi hasta seçimi ve doğru enjeksiyon çok önemli. Dediğim gibi gözaltı dolgusunun yapıldığı yerde aslında hassas, ince derili bir bölge olduğu için buna dikkatli uygulamak lazım. Evet. Hocam burun dolgusundan bahsettiniz, gözaltından bahsettiniz. Dudaktan da bahsedelim istiyorum. Bir de doğal dudak dolgusu diye bir şey var mı? İşte o sizdeki herhalde. Bende de var dudak dolgusu, doğru. Doğal dudak dolgusu burada. Evet. Şimdi şöyle, dudak dolgusu tabii ki doğal dudak dolguları var. Aslında şöyle, bu yapılan enjeksiyona bağlı, bir de hastanın dudak yapısına çok bağlı. Şimdi bazı hastalarda çok ince dudaklar olabiliyor. Oralarda özellikle tek seansta biz 1 cc dolguyu oraya tam anlamıyla uygulamıyoruz. Çünkü dudağın oradaki mukozasının çok ince bir mukozaya sahipse dudak 1 ml dolguyu kaldırmayacaktır. Ve orada hasta çok ödem, morarma, hematomlar gibi şeylerin yaşama ihtimali çok yüksek. Burada biz genellikle hasta hacimli bir dudak bile istiyorsa biz bunu seanslara yayıyoruz. İşte 1 cc dolguyu ben genellikle 2 seansta uygularım 0,5 olarak. Hem komplikasyonu çok azaltırım hem de hastanın görünümüne alışarak kendi açısından istediği ve beklediği doğallığı hastaya sunmuş oluyoruz. Tabii ki dudak dolgusu doğal olabilir. Bu şekilde hastayla beraber onun beklentilerine yönelik, ona yönelik teknikler, yüzüne yönelik teknikler ve dolgu miktarlarıyla tabii ki doğal dudak dolgusu sonuçları alınabilir. Burada işte önemli olan doğru enjeksiyon, doğru yere, doğru miktarda enjeksiyon ve hastanın yüz tipini iyi tanımak. Bunların hepsi sağlandığı zaman gayet doğal sonuçlar görüyoruz tabii ki. Peki hocam şimdi doğal sonuçlara böyle ulaşıyoruz ama hani birkaç yerde de buna rastladım bu terime diyeyim ya, ördek dudak. Yani böyle görüntü olarak işte öne doğru fırlamış dudaklar var. Yine sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Bunun sebebi ne? Veya buna benzer başka problemler de olabiliyor mu sonuçlarda? Şimdi şöyle, özellikle üst dudakta labial arter dediğimiz büyük bir arter var. Eğer ki orada bu arteri iğneyle patlatarak geçersek tabii dudak dolgusunda çok büyük ödemler, morarmalar ve hematomlar görebiliriz. Onun dışında ördek dudak dediğimiz kısım şudur genellikle. Şimdi altın oranda dudağın belli bir olması gereken üst dudak ve alt dudak oranı var. Bunu ben genelde üst dudak 1 birimse alt dudak 1,6 birim olmalıdır. Altın oran
Evrensel kanunlar bunu ister. Şimdi burada üst dudaktaki dolgu miktarı önemli bir faktör. Bu oranı sağlayamazsak, üst dudakta fazla miktarda dolgu olursa tabii ördek dudak görünümüne yaklaşırız. Bir de uygulama tekniği olarak dudağın üst sınırı, vermilyon hattı dediğimiz sınırın üstünden yapılan enjeksiyonlarda, bu yanlış bir enjeksiyon tekniği ama çok sık görüyorum. Çok sık bu tarz hastalar bu şikayetlerle geliyor başka yerlerden. Şöyle oluyor, vermilyon hattının daha yukarısından yapılan enjeksiyonlarda oradaki ödem birikimi ve dolgunun bıyık bölgesine sıçramasıyla yine ördek dudak görüntüleri olabiliyor. Burada yine birçok noktada değindiğimiz gibi doğru enjeksiyon yöntemleri ve hastayı tanıyıp ona göre belirli bir yol izlemek çok önemli. Düzgün yapılmış bir dudak dolgusunda ördek dudak görüntüsü olmamalı. Hocam kadın olsun erkek olsun gözaltı koyuluğundan şikayetçi, yani hangi yaş grubu olursa olsun bu tür hastalara, danışanlara ışık dolgusu direkt yapmak doğru mudur? Yoksa az önce gençleştirici mezoterapi uygulamalarından da bahsettiniz. Hangisi daha doğru bir yaklaşımdır? Şimdi göz altında bu mor görüntüyü oluşturan şey aslında başta da bahsettiğim gibi gözaltı bölgesindeki yağ petlerin aşağı doğru çöküp o bölgede bir çukur görüntü oluşturmasıdır. Bu ışığın yansımasını bozması sebebiyle orada mor bir görüntü oluşturur. Eğer ki deformasyona bağlı bir mor görüntü varsa dolguyla bu çözülebilir. Evet. Ancak hemen gözün hemen altındaki genetik olan mor bölge vardır. Bu bölgeye gözaltı dolgusuyla herhangi bir şekilde düzelme sağlayamayız. Çünkü bunun sebebi oradaki çukurlaşma değil, genetik yapı. Burada genellikle mezoterapi ürünlerinden faydalanırız. O mezoterapi ürünlerini belli seanslarda düzenli olarak uyguladığımızda hastalarımızda 10 üzerinden 1 ile 9 arasında puan verebildiğimiz, yani bazı hastalarda çok iyi sonuçlar alamayabiliriz, bazılarında da mükemmel sonuçlar alıyoruz. Mezoterapi ürünleriyle göz altındaki genetik morluğu bir miktar çözebiliyoruz. Yani iki yaklaşımla da güzel sonuç alabiliyoruz. İşte evet, onun çukurlaşma ya da genetik hangisine bağlı olduğuna göre bir planlı hastayı tedavi etmek gerekir. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz Ağzınıza teşekkür sağlık. ederiz. Ayağınıza Mükemmel bir sağlık, programdı. ağzınıza Sağ sağlık. olun, Sağ olun. gerçekten öyleydi. Teşekkür ederiz. 8'de Sağlık'ta konuğumuz Doktor Yusuf Öztürk'tü. Kendisiyle yüz bölgesine uygulanan tüm medikal estetik işlemlerinden neredeyse bahsetmiş olduk. Oldukça güzel bir program oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.